Hoş geldiniz. Bugün de sizlerle tığ işi yapraklı bluz çalışması yapacağız. Daha doğrusu videonun birinci bölümünde roba bölümünü tamamlayacağız. Yani burada bluzumuzun yapraklı robasını tamamlayacağız. İkinci bölümde de yine kol birleştirmesi ve beden ve kolların nasıl ilerlediğiyle ilgili devam edeceğiz. Hemen şöyle görebilirsiniz. Kolların olduğu bölümler yapraklı ilerliyor. Yine bedenimizde de yapraklarımızın olduğu bir model. Gerçekten çok güzel, çok hoşuma gitti benim. Hala kış aylarında olduğumuz için ben bluzumu Alize'nin Superlana klasik iplerini kullanarak yapıyorum. Şöyle hemen metre uzunluğunu vereceğim. %20 yünlü bir ipimiz, %25 yünlü bir ipimiz. O yüzden kullanacağınız ipler aynı metre uzunluğuna sahip olsa bile farklılık olabilir. Çünkü yün karışımı olan iplerde tığları yani biraz daha büyük kullanabiliyoruz. Tığ kaldırabiliyor. Şimdi sizler de kullanacağınız ipleri bu metre uzunluğuna yakın seçmeniz gerekiyor. Yani tam 280 olmasa bile 240'dan 250, 260, 270 olacak şekilde metre uzunluğuna sahip akrilik iplerle, yün karışımı akrilik iplerle çalışabilirsiniz. Çünkü bu metre uzunluğuna göre bluzumuzun ölçülerini veriyor olacağım. Videonun içerisinde ölçüleri anlatıyorum. Yani bütün bedenlere göre ölçüleri vermeye çalışıyorum. O yüzden sizler de ona göre kendi ölçünüzü seçebilirsiniz. Şimdi 4,5 milimetre tığ sadece başlangıcında kullanıyorum. Ayrıca 4 milimetre tığ kullanarak ben roba çalışmamı ördüm. Şimdi large beden olarak başladım. Sizler eliniz sıkıysa 4 milimetre ile örün. Eliniz eğer gevşekse 3,5 milimetre ile, eğer large beden örüyorsanız 3,5 milimetre ile devam edebilirsiniz. Ama eliniz gevşekse, çünkü bu yapmış olduğum ölçüye göre, bu yaka genişliğimizin ölçüsüne göre tam yani başımızdan geçeceği şekilde oldu. Çok büyük değil, yani çok küçük de değil. O yüzden bununla ilgili ayrıntılı olarak bilgiler veriyor olacağım. O yüzden hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen robamızın yapımına başlayalım. Bluzumuza başlarken ben large beden için 88 zincir çekerek başladım. Sizler medium ya da S beden için, yani 36, 38, 40, 42 beden için toplamda 80 zincir çekin. Large beden için 88 demiştim. Large bedenin üzerindeki bedenlerin hepsi için 94 zincirle başlamanız yeterli olacaktır. Burada beden genişliğini değil, sadece yaka genişliğini ayarlıyoruz. Çünkü beden genişliğini sıralar arttırarak, yani beden ölçülerini sıralara göre ayarlayacağız. O yüzden burada dediğim gibi küçük bedenler 80, large bedeni orta bir beden olarak kabul edersek 88 ve large bedenin üzerindeki bütün bedenler için de 94 zincir çekerek başlayalım. Şimdi burada tabii ki kullanmış olduğum ipin metre uzunluğu da önemli ve tığ numaramız da önemli. Burada 4 milimetreye ya da 3,5 milimetreye uygun olan iplerle çalışırsak bu zincirler doğru olacaktır. Şimdi ben 88 tane zincirimi çektim. Şöyle zincirimi de 4,5 milimetre tığ kullanarak çektim. Şimdi 4 milimetre ile devam edeceğim. Sizler de bu şekilde yarım milimetre büyük tığ kullanarak zincirlerinizi çekerseniz daha iyi olur. Hemen şöyle bakın, zincirimizi şöyle düz bir şekilde bu şekilde kontrol ederek şöyle ilerliyorum. Dönmeden, burası önemli. Burada dönmeden kapatırsak daha kolay ilerleyeceğiz. Şöyle sona kadar geldim. Şimdi bunu şöyle çeviriyorum. Hemen burada şöyle tığıma taktım. Şimdi taktıktan sonra artık bu dönmeyecek. Örerken hep aynı yönde, yani şöyle düz ilerleyeceğiz. Arada şöyle döndüğü zaman bunu kontrol etmemiz gerekiyor. Şöyle bakın, buradan ilk zincirin içinden bir ilmek aldım. Tığımdaki ilmekten kaydırma yaptım. Şimdi tekrar kontrol edeceğim. Bakın bu şekilde zincirimi şöyle düzeltiyorum.
Buradan düz bir şekilde ilerliyorum. Şöyle dönme yapmadan düz bir şekilde yine başa kadar geldiğimiz zaman evet, burada problem görünmüyor. Evet, şimdi devam edelim. 1 2 3 zincir çektim. Kaydırma yapıp bağlamış olduğum zincirin içine tekrar batıyorum. Şöyle tekrar battım. Buradan bir ilmek aldım. Yarım ikili trabzan yapacağız. 3 tane. İlk 2 ilmeği aldım. Şöyle biraz uzattım. Diğerini tığda bıraktım. Bir ip aldım. İkincisi şöyle uzattım. İlk 2 ilmeği aldım. Yine biraz daha uzattım. Diğerini tığda bıraktım. Ve üçüncüsü. Tekrar uzattım. İlk 2 ilmeği aldım. Diğerini tığda bıraktım. Baştaki zincirimizle beraber burada 4 tane yarım ikili trabzanımız oldu. Hepsini birlikte topladım. Şu topladıktan sonra şöyle bir zincir çektim. Bunu arada çekmiş olduğumuz zincirlere dahil edeceğiz. Şimdi burada bundan sonra bunlara ben yarım ikili trabzan değil de badem yapalım diye söyleyeceğim. Çünkü biraz gördüğünüz gibi görünümü bademe benziyor. O yüzden bu bizim ilk köşemiz olmuş oluyor. Şimdi 2-3 zincire tamamladım. Bir ip aldım, hemen burada sayıyorum. 1 2 3. zincirin içine bir ikili trabzan yapıyorum. Bu ilk sıra biraz zorluyor çünkü zincirin üzerine örüyoruz. Tekrar 3 zincir, hemen 1 2 atlıyorum. 3. zincirin içine bir V boşluğu yapacağız. Onu da nasıl yapıyoruz? Bir ikili trabzan, bir zincir, tekrar aynı zincire bir ikili trabzan daha yaptım. Bu şekilde bir V boşluğu oluşturdu. Tekrar 3 zincir, hemen şöyle 1 2 3. zincirin içine bir ikili trabzan, 3 zincir, hep 3 zincir çekeceğiz aralarda. Yine 1 2 atlıyorum. 3. zincirin içine bir V boşluğu. Şöyle bir ikili trabzan, bir zincir, tekrar bir ikili trabzan. V boşluğu dediğim zaman da hep aynı şekilde yapacağız. Tekrar 3 zincir, 1 2 atlıyorum. Üçüncünün içine bir ikili trabzan. Burada üçüncü tek trabzanımı yaptım. Bakın 1 2 üçüncü tek trabzanımı yaptım. Şimdi 1 2 3 zincir çektim. Burada 2 tane V boşluğumuz var. Köşeden sonra 2 V boşluğumuz, 3 tane tek ikili trabzanımız oldu. Şimdi tekrar köşe yapacağız. Burası kol bölümümüz. Yani ilk olarak kol bölümüyle başlıyoruz. Şimdi 3 zincir çektim. Tekrar 1 2 zincir atlıyorum. Üçüncünün içine yine bir badem yapacağız. 4 tane yarım ikili trabzan. İlk 2 ilmeği uzattım. Diğerini tığda bıraktım. Bir ip aldım. Tekrar ikincisi, şöyle üçüncüsü ve dördüncüsü. Tekrar hepsini birlikte topladım. 1 2 3 zincir çektim. Şimdi ön ya da arka bedenimize başlıyoruz. 1 2 atladım. Hemen 3. zincirin içine bir ikili trabzan yaptım. Tekrar 3 zincir, 1 2 atladım. 3. zincirin içine bir ikili trabzan yaptım. Şimdi bu son yapmış olduğum ikili trabzanla birlikte burada 15 tane sırasıyla trabzan yapacağız. Yani bu trabzanımız da 15 trabzana dahil olacak. Yani şimdi bundan sonra ben 14 tane yapacağım. Hemen sırasıyla 15'e tamamlıyorum trabzanlarımızı. Şimdi sizler 80 zincir çektiyseniz burada 11 tane ikili trabzan yapacaksınız. 94 zincir çektiyseniz burada 17 tane trabzan yapmanız gerekiyor. Toplamda 15 tane ikili trabzanımı tamamladım.
Hemen 3 zincir çekiyorum ve bir, şöyle karıştırmadan hemen burada 1 2 atladım. 3. zincirin içine bir ikili trabzan yaptım. Tekrar 1 2 3 zincir, hemen 1 2 atlıyorum. 3. zincirin içine köşe yapıyoruz. Şimdi ikinci kol bölümüne başlıyoruz. Köşe yaparken badem yapıyoruz. Hemen 4 tane yarım ikili trabzan. İlk ikisini aldım, diğerini tığda bıraktım. Tekrar ilk ikisini aldım. İkincisi ve üçüncüsü, şöyle dördüncüsü aynı zincirin içine yapıyorum. Tekrar bütün ilmeklerimi birlikte topladım. 1 2 ve 3 zincir çektim. Şimdi ikinci kolumuza başlıyoruz. Şöyle 1 2 zincir atladım. Üçüncünün içine bir ikili trabzan. Başlangıçta nasıl yaptıysak o şekilde tekrar ediyorum. Tekrar 3 zincir, bir tane V boşluğu yapacağız. 2 atlıyorum. Üçüncüsünün içine bir V boşluğu, bir ikili trabzan, bir zincir, aynı zincirin içine bir ikili trabzan daha yapıyorum ve bir V boşluğu yapmış olduk. Tekrar 3 zincir. Hemen burada zincirimiz de dönmesin, buna dikkat edelim. Hemen 2 atlıyorum. Üçüncünün içine bir ikili trabzan, ikinci tek trabzanımı yaptım. 3 tane olacak. Tekrar 3 zincir, ikinci V boşluğumu yapacağım. Üçüncü zincirin içine. Şöyle bir zincir, tekrar bir ikili trabzan. Tekrar 3 zincir, 1 2 atlıyorum. Üçüncü zincirin içine bir ikili trabzan. Şimdi burada ikinci kolumuzda da yine şöyle 3 tane tek trabzanımız, 2 tane V boşluğumuz oldu. Tekrar 3 zincir ve yine köşe yapacağız. Bu defa arka bedene başlayacağız. 1 2 atlıyorum. Üçüncü zincirin içine bir badem yapıyoruz. Yani köşe yapıyoruz. Hemen 4 tane yarım ikili trabzan. Şimdi bu ilk sırada hem badem diyorum hem yarım ikili trabzan diyorum. Daha sonra hep badem diyeceğim. Şöyle üçüncüsü ve dördüncüsü, tekrar 3 zincir, 1 2 atlıyorum. Üçüncünün içine bir ikili trabzan, tekrar 1 2 3 zincir, 1 2 atlıyorum. Üçüncüden itibaren 15 tane ikili trabzan yapıyoruz. Toplamda 15 tane olacak bununla birlikte. Evet, dediğim gibi 80 zincir çekenler, yani S ve medium beden için burada 11 tane ikili trabzan, large üzeri için burada da 17 tane ikili trabzan yapıyorsunuz. Ben şimdi 15 tane yapacağım. Hemen yapıp tekrar geliyorum. Toplamda 15 tane ikili trabzanımı tamamladım. Hatta burada zincirim döndü. Hemen onu kurtarabildim. Döndüğü zaman bu ipimiz şu içeriden çıkıyor. Şöyle hemen şöyle düzeltelim. Bakın burada kontrol edelim. Şöyle şu şekilde dönebiliyor. Bakın şöyle döndüğü zaman siz bunu altta kalan trabzan olarak görebilirsiniz. Şöyle koyduğumuz zaman zincirimiz altta kalacak şekilde kontrol edelim. Bunu hani dönmediyse hemen düzeltebiliyoruz. İpimi içinden tekrar çıkarttım. Şimdi burada tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum. 1 2 atlıyorum. Üçüncü zincirin içine bir ikili trabzan yapıyorum. Evet, zincirlerim tam denk geldi. Gördüğünüz gibi 2 tane trabzanım kaldı. Tam denk gelmedi. Aslında bir tane eksik kaldı burada ama sanırım onu burada kaydırma yapmış olabiliriz. Hiç önemli değil. Bu şekilde devam edeceğim. Şimdi tekrar 1 2 3 zincir çektim. Hemen köşeye şöyle bakın, şurada zincirimizin şuradan değil de şuradaki görünen boşluktan batıyorum. Genişlememesi için buradan batacağım.
Buradan bir ip aldım. Kaydırmayla kapattım. Evet. İlk sırayı tamamladık. Artık bundan sonra sanırım dönmeyecek. Şöyle kontrol ediyorum. Evet, doğru bir şekilde ilk sırayı tamamlamış olduk. Bu çok önemli tabii ki başlarken. Bu kısım biraz zorluyor. Şimdi ikinci sırayla devam ediyoruz. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Bir ip aldım. Şimdi buradaki küçük boşluğa yine badem yapacağım. Hemen 3 tane, çünkü başta zincirimiz olduğu için onunla birlikte 4 tane oluyor. Şöyle dördüncüsü ve hepsini birlikte topladım. Tekrar 3 zincir çekiyorum ikinci sırada. Şimdi tek trabzanların üzerine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Aralarda yine hep 3 zincirimiz var. Evet, ilk tek trabzanın üzerine 3 tane ikili trabzan yaptım. Tekrar 3 zincir ve boşluğunun ilk trabzanın üzerine bir ikili trabzan, bir zincir boşluğuna bir ikili trabzan, tekrar V boşluğunun ikinci trabzanın üzerine bir ikili trabzan yaptım. Yani burada da 3 tane trabzanımız oldu. Tekrar 3 zincir, yine tek trabzanımızın üzerine 3 ikili trabzan yapıyorum. Şöyle 1, 2 ve 3. Tekrar 3 zincir, sıradaki V boşluğuna yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Önce trabzanımızın üzerine, sonra boşluğa, üçüncüsünü tekrar trabzanımızın üzerine yapıyorum. Tekrar 3 zincir, hemen tek trabzanın üzerine 3 tane ikili trabzan. Tekrar 3 zincir, hemen köşe yapıyoruz. Bademimizin olduğu yere geldim. Şimdi bakın şurada, şuradan değil, şu ilk boşluktan buraya yaptığımız zaman burası ilmek çok genişliyor. Hemen şu tarafa doğru şuradan batıyorum üzerine. Hemen buraya bir tane dörtlü badem yapacağım. İlk 2 ilmeği aldım. Şöyle 2, biraz yavaş anlatmaya çalışıyorum elim üzerine geldiği için. Evet, hepsini birlikte topladım. 1, 2, 3 zincir çektim. Yine tek trabzanımız var. Burada 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar 3 zincir. Şimdi ön bedenimizin olduğu yere geldim. Hemen ilk görmüş olduğumuz trabzanın üzerine 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi boşluğa bir tane ikili trabzan yapacağım. Artık ön ve arkada her zaman bu şekilde arttırma yapacağız. Boşluğun içine bir ikili trabzan yaptım. Şimdi sırasıyla 15 tane ikili trabzanımı yapıyorum ve sonda da boşluğun içine yine bir ikili trabzan yapacağız. Şimdi burada 15 tane trabzanımı yaptıktan sonra şöyle geliyorum. Bakın boşluğun içine bir ikili trabzan yapıp yine 3 zincir çekiyoruz. Hemen bir tane tek trabzanımız var ön bedende. Yine üzerine 3 tane ikili trabzan, 3 zincir, sonra köşemizi yapıp ikinci kolumuzun olduğu bölümü ilk başta şurada, bakın burada yapmış olduğumuz gibi aynı şekilde tekrar ediyoruz. Daha sonra arka bedenimizi de yine ön bedende olduğu gibi buradaki 15 tane trabzan sayımızı 17'ye çıkararak devam ediyoruz. Bundan sonra sadece bir kol ve ön bölümü nasıl yaptığımızı göstereceğim. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Çünkü videonun çok da uzun olmasını istemiyorum. Evet, şimdi hemen ben tamamlayıp tekrar başladığım yere geldiğim zaman hemen yeni sıraya başlayacağız. Evet, robamızın ikinci sırasını tamamladık. Şimdi bu ikinci sırayı tamamladıktan sonra bakın bu şekilde trabzanların olduğu ön ve arka bedeni üst üste koydum.
Şimdi burada size hemen ölçü vereceğim. Bu 2 sırayı tamamladıktan sonra siz de bunu başınızdan geçirin. Nasıl, yani çok zorlanıyorsa o zaman biraz büyük başlamanız gerekiyor. Yalnız ben bunu denedim çünkü bir tane daha ördüm bu şekilde roba. Biraz, yani çok bol bir şekilde başımdan geçmedi ama hafif böyle sürtünerek hafif bir şekilde o şekilde geçti, ama boynumda duruşu tam ölçüye uygundu. O yüzden hani burada çok fazla da büyütemiyoruz. Şöyle bakın, size bir ölçü vereceğim. Esneme payı var tabii ki, 22 santimetre oldu. Şuradaki açıklığa baktığımız zaman tabii ki şu kısımda farklı oluyor. 22 santimetre oldu. Şöyle biraz esneme payı var. O yüzden burada zincirlerimizi çok sıkı çekmeyelim. Burada gerginlik oluşmasın. Biraz büyük olursa hiç sorun değil. Çünkü daha sonra son sırada sık iğne yaparak hemen yakayı toparlayabiliriz. Yalnız çok geniş olursa o zaman da, yani ben de mesela biraz rahat geçsin, biraz başınızdan daha rahat geçsin isterseniz, o zaman da bu roboyu yaparken sıralarımızı eklerken ölçülerde değişiklik olacak. O yüzden sadece başımızdan geçmesi yeterli. Yani çok zorlanmadan geçiyorsa, bilin ki çok zorlanmadan geçti. Çok bol olarak da geçmedi. Ama boyunda, yani tam yakada duruşunu çok beğendim bu ölçüyü. O yüzden bu şekilde 22 santimetre olarak devam edeceğim. Evet, sizler de bu 2 sırayı ördükten sonra denemeniz gerekiyor. Ona göre dilerseniz biraz daha büyük yapabilirsiniz. Yani büyük yaptığınız zaman da 94 zincirle başlamanız gerekiyor. Ya da elinizin yapısıyla ilgili olabilir. Yani bedeniniz large olabilir ama ipiniz ince olabilir. Aynı metre uzunluğuna sahip olan bazı ipler yün karışımı değilse, akrilik ya da merserize iplerse, o zaman sizin trabzanlarınız daha küçük olacaktır. Ona göre, elinizin yapısına göre devam edebilirsiniz. Ben burada yaklaşık ölçüleri veriyorum. Ona göre paralel sizler de devam edebilirsiniz. Sizlerin eli çok gevşekse 3,5 milimetre kullanarak örebilirsiniz. Yalnız 4 milimetreden daha büyük tığ numarası da ya da daha kalın ipleri tavsiye etmiyorum bu model için. Evet, şimdi ben ikinci sıranın sonuna geldim. Bakın burada son 3 tane ikili trabzanımı yaptım. 3 zincir çektim. Hemen şöyle bakın, buradan değil şuradan hemen şöyle dibine batıyorum. Buradan bir ip aldım. Tığımdaki ilmekten kaydırma yaparak kapattım. 1, 2, 3 zincir. Hemen buraya bir badem yapıyorum. Köşemizi yapalım. 3 tane yapacağım. Zincirimizle beraber 4 olacak. Şimdi tekrar kola başlıyorum. 1, 2, 3 zincir yaptım. Şimdi buradaki 3 tane trabzanımızı artık bu sırada 5'e çıkaracağız. İlkinin üzerine 2 tane yapıyorum. 2 ikili trabzan. Ortadakinin üzerine 1 tane yapıyorum. Tekrar 3. trabzanın üzerine 2 tane ikili trabzan yaptım. Tekrar 3 zincir. Şimdi buradaki V boşluğunun üzerine gelen 3 tane trabzanımızı da teke düşüreceğiz. Bir ip aldım. Hemen ilkinin üzerine battım. Yarım ikili trabzan yapıyorum. İlk ikisini aldım, diğerini tığda bıraktım. İkincisine aynı şekilde, üçüncüsünü şöyle ilk ikisini aldım. Şimdi bütün ilmeklerimi birlikte topladım. Tekrar 3 zincir. Evet, sıradaki bakın tek trabzanın üzerine gelen 3 tane trabzanımızı 5'e çıkartıyoruz. Hemen ilkinin üzerine 2 ikili trabzan, ikincisine 1 trabzan, üçüncüsüne 2 ikili trabzan. Diğer kola başlarken de aynı şekilde yapacaksınız. Tekrar 3 zincir. Bir tane daha burada V boşluğumuzun üzerinde 3 tane ikili trabzanımız var. Bunu da teke düşürüyorum. Şöyle ilk 2 ilmeği aldım. Yine ikincisi. Tekrar üçüncüsü. Hepsini birlikte topladım. Şöyle bir zincir, 2 ve 3'e tamamladım. Evet, sıradakinde 5'e çıkaralım trabzanlarımızı.
Şöyle ilkine 2, ikincisine 1 ikili trabzan, üçüncüsüne 2 ikili trabzan. Tekrar 3 zincir ve yine köşemizin olduğu yere geldim. Hemen burada badem yapacağım. Şuradan, burası birazcık küçük oluyor ama bu şekilde yaptığımız zaman burada boşluk oluşmuyor. Tekrar 3 zincir ve ön bedene başlıyorum. Yine burada 3 tane ikili trabzanımız var. Aynı şekilde 5'e çıkartıyorum. Şöyle ilkinin üzerine 2 tane, ikincisinin üzerine 1 ikili trabzan, tekrar üçüncüsünün üzerine 2 ikili trabzan yapıyorum. Tekrar 3 zincir. Şimdi ön bedende yine trabzanımızı bir tane arttırıyorum boşluğun içine, 1 ikili trabzan. Daha sonra buradaki trabzanlarımızın üzerine ikili trabzanlar yapalım. Burada bakın, ben burada bir tane zincir çekmişim. Burada 3 tane zincir çekmem gerekiyor. Sizlere de sizler de burada hemen hatırlatmış olayım. Bunlara dikkat edelim. Burada 3 tane zincirimizin olması gerekiyor. Burada şaşırmayalım. Şimdi burada yine boşluğun içine bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Sonda da daha sonra yine 3 zincirimizi çekip aynı şekilde burada 5 tane trabzana çıkartıyoruz. Köşemizi yapıp ikinci kolumuzu da aynı şekilde tekrar ediyoruz. Evet, 3. sırayı tamamladım. Hemen 4. sırayla devam ediyoruz. Şimdi sonda 3 zincirimi çektim ve burada yine ilk köşemize birleştirme yapıyorum. Şöyle bir ilmeğimi aldım, kaydırmayla kapattım. Tekrar 1 2 3 zincir. Hemen burada badem yapacağım. Şöyle 3 tane, 2 ve üçüncüsü. Hepsini birlikte topladım. Şimdi bu sırada aralarda bir zincirimiz var. 4. sırada köşeden sonra sadece bir zincir çektim. Şimdi burada 5 tane ikili trabzanımız var. Burada ilkinin üzerine 2 ikili trabzan yapıyorum. Şöyle 2, ikinci trabzanın üzerine bir ikili trabzan yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Sadece burada 3 zincir çekeceğiz. Bunun dışında hep bir zincir çekeceğiz aralarda. Şimdi bir tane atlıyorum ortada. Hemen sondan bir öncekinin üzerine bir ikili trabzan. Son trabzanın üzerine de 2 ikili trabzan yapıyorum. Hemen şöyle bakalım. Burada 3 3 ayırmış olduk. Arada 3 zincirimiz var. Köşeden sonra bir zincirimiz var. Şimdi tekrar bir zincir çektim arada. Burada teke düşürdüğümüz trabzanların üzerine yine buradan değil, şuradan batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Tekrar bir zincir. Yine burada üçerli grup yapacağız. 5 tane trabzanımızın olduğu yerde. İlkinin üzerine 2 ikili trabzan. İkincisinin üzerine 1 ikili trabzan. Arada 3 zincirimiz var. Şimdi tekrar bir tane trabzanı atlıyorum. Hemen sıradakinin üzerine son 2 tane kaldığı zaman sondan bir öncekinin üzerine 1 ikili trabzan. Sonuncusunun üzerine, yani 5. trabzanımızın üzerine 2 ikili trabzan yaptım. Tekrar bir zincir. Bakın burada arada 3 zincirimiz var. Onun dışında şu gruplarımızın arasında hep bir zincirimiz olacak 4. sıramızda. Şimdi yine burada üçünü birlikte teke düşürdüğümüz trabzanın
Hemen şuradan batıyorum ve üzerine bir ikili trabzan yapacağım. Tekrar bir zincir. Yine aynı şekilde 5 tane trabzanımızın olduğu yere geldim. İlkinin üzerine 2 ikili trabzan, sıradakinin üzerine bir ikili trabzan, 3 zincir, tekrar bir tane atlıyorum, diğerinin üzerine bir ikili trabzan, sonuncusunun üzerine 2 ikili trabzan. Evet, şimdi kol bölümünü bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Bir zincir çektim, yine köşe yapacağız. Köşeden önce bir zincirimiz var, karıştırmayalım. Yine bir tane badem yapıyorum. 2 3 ve dördüncüsü. Şöyle topladım ve bir zincir çektim. Biraz burada gevşek çekiyorum bir zincirimizi. Tekrar devam ediyorum. Yine ön bedene devam ederken bir tane burada beşli trabzan grubumuz var. Hemen bunu da 3 ayıracağız. İlkinin üzerine 2 tane, ikincisinin üzerine bir tane yaptım. 1 2 3 zincir, bir tane atlıyorum. Sıradakinin üzerine bir ikili trabzan, sonuncusunun üzerine 2 ikili trabzan. Şöyle üçüncü ikili trabzanımı yaptım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Yine boşluğa hemen bir tane ikili trabzan yaptım. Ön bedene başlamış olduk. Bu bizim arttırma trabzanımız. Buradan itibaren trabzanlarımızın üzerine trabzan yapıyorum. Bu trabzanlarımızı tamamladıktan sonra sonda da bir tane boşluğun içine arttırma trabzanımızı yapalım. Daha sonra bir zincir çekip hemen bu ön bedende de beşli grubumuzun üzerine 3 ayıralım. Daha sonra yine köşede bir zincir çekip bademimizi yapacağız. Aynı şekilde devam ediyoruz. Şu kol kısmını da yine burada olduğu gibi diğer kol kısmına geldiğimiz zaman aynı şekilde tekrar ediyoruz. Önde de bir tane yaprağımız var. Bakın burada başlangıçta yani trabzanlardan önce ve sonda bir tane yaprağımız olacak. Bu şekilde dördüncü sırayı tamamlıyoruz. Dördüncü sırayı tamamladım. Gördüğünüz gibi robamız oluşmaya başladı. Modelimiz de kendini gösteriyor. Şimdi burada hemen şöyle göstermek istiyorum. Kapanışı da yani arka bedeni. Bakın burada size burada bırakmıştım. Burada yine üçerli grubumuzu yaptım. Arttırma trabzanımızı yaptım. Şu arada bir zincirimiz var. Daha sonra trabzanları yaptıktan sonra yine bir zincir. Burada yine arttırma trabzanını yaptıktan sonra bir zincir ve beşerli grubun üzerine 3 arada da 3 zincirimiz var. Şimdi sonda bir zincir çektim. Hemen sıramızı tamamlayalım. 5. sıraya başlayacağız. Evet, şöyle kaydırmayla kapattım. Tekrar 1 2 3 zincir. Şimdi aynı yere yine bir köşe yapıyorum. Evet, hepsini birlikte topladım. Şimdi 5. sırada bu bademimizi yaptıktan sonra 2 zincirimiz var. 4. sırada bir zincir. Şimdi 5. sırada 2 zincirle aralarda devam edeceğiz. Hemen bir ip aldım. Şimdi üçerli gruplarımızın üzerine yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu sıra çok kolay. Hep aynı şekilde ilerleyecek. Sadece zincirlerimiz değişiyor. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Arada 4 zincirimiz var. 3 ve 4. Bu alt sırada 3 tane çekmiştim. Şimdi 4 tane zincirimiz var. Tekrar 3 tane trabzanın üzerine 3 ikili trabzan yapıyorum. Şöyle üçüncüsü. Şimdi arada 2 zincirimiz var.
Şimdi burada da arada diyorum. O yüzden karıştırmayalım. Üçerli gruplarımızın arasında 4 zincir olacak bu sırada. Diğer gruplarımızın arasında 2 zincir olacak. Yani köşeden sonra da 2 zincir çektim. Şimdi 2 zincir çektim. Aradaki tek trabzanıma atlıyorum. Yine üçerli gruplarımın üzerine aynı şekilde 3 tane ikili trabzan. Arada 4 zincirimiz var. 2, 3, 4. Tekrar 3 ikili trabzan. Evet, şöyle üçüncüsünü yaptım. Tekrar 2 zincir. Aradaki tek trabzanı atlıyorum. Yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Burada zaten modelimiz geldiği gibi, yani benim sesli vermiş olduğum bu şekilde 3 ikili trabzan, 4 zincir, 2, 3, 4. Bu şekilde ben söylerken, sizler de örerken zaten sırada gelene göre örmeye devam edeceksiniz. Bu sonda yine 3 tane ikili trabzanımı yaptım. 4 tane zincir, 3 tane ikili trabzan, tekrar 2 zincir çekiyorum. Köşenin olduğu yere geldim. Hemen bademimizi yapalım. Şöyle. Bazen konuşamıyorum çünkü hem sayıları tekrar ediyorum hem de kamerayı kontrol ediyorum. O yüzden bazen böyle konuşurken takılıyorum. Şöyle tekrar 2 zincir çektim. Hepsini birlikte topladıktan sonra 2 zincir çektim. Yine buradan devam ediyorum. Şimdi öne başladık. Ön bedene. Burada bir tane yaprağımız var. Hemen üçerli gruplarımızı yapalım. 3 tane ikili trabzan yaptım. 4 zincir çektim. Tekrar 3 ikili trabzan. Şimdi tekrar arada 2 zincirimiz var ve boşluğa arttırma trabzanını yapıyorum ve trabzanlarımızla devam ediyoruz. Ön ve arkada aynı şekilde, diğer kolda şimdi başlangıçta yaptığımız gibi şöyle trabzanlarımızı yapacağız. Buraya geldiğimiz zaman yine bir tane sonda arttırma trabzanı, daha sonra üçerli gruplarımızı yine yapacağız. Sadece arada 4 zincirimiz var. Daha sonra 2 zincir ve köşemizi yapacağız. Burada bademimiz var. Tekrar 2 zincir ve aynı şekilde kolumuzu tamamlayacağız ve arka bedene geçeceğiz. Beşinci sırayı tamamladım ve 6. sırayla devam ediyoruz. Burada artık birleştirmeyi yaptım ve ilk bademimizi de bu şekilde tamamladım. Şimdi burada yine 2 zincir çektim. Bakın burada 4. sırada 1 zincir, 5. sırada 2 zincir, 6. sırada yine aralarda 2 zincirimiz olacak. Hemen bir ip aldım. Bu sırada da aynı şekilde devam ediyoruz. 3 tane trabzanımızın üzerine şu üçerli gruplarımızın yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada 3 zincirimiz var. Şimdi burada üçerli gruplarımızın arasında birinci sırada 3 zincir, ikinci sırada 4 zincir, şimdi üçüncü sırada 3 zincir çekiyorum. Hemen sıradaki trabzanların üzerine yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bunun dışında farklılık yok aslında bu sırada. Sadece burada 3 zincir çekiyoruz. Arada da yine 2 zincir çekiyorum. Yine sıradaki üçerli trabzan gruplarının olduğu yere geldim. 3 ikili trabzan, arada 3 zincirimiz var. 4 değil. 3 zincir. Tekrar 3 ikili trabzan. Tekrar burada 2 zincir çektim. Yine
Bir alt sırada bu tekli trabzana atlamıştım. Burada 2 zincir çekip devam ediyorum. Şöyle üçüncüsü, tekrar 3 zincir, hemen buraya geldim, 3 tane ikili trabzan. Şimdi 2 zincir ve köşemizi yapıyorum. Hepsini birlikte topladım ve 2 zincir. Tekrar bakın ön bedene geldim. Şimdi burada bir tane de yaprağımız olduğu için hemen üçerli grupların üzerine 3 tane ikili trabzan. Arada 3 zincirimiz var. Tekrar 3 zincir ve 3 ikili trabzan. Ve 2 zincir çektim. Tekrar arttırma trabzanını yapıyorum. Ve ön bedenimizin trabzanların üzerine trabzanlar yaparak sırayı tamamlıyoruz. Yine sonda boşluğun içine bir tane arttırma trabzanı yapmayı unutmayalım. Daha sonra 2 zincir ve üçerli grupları hep aynı şekilde tamamlayacağız. Şöyle gösterecek olursam, buraya geldiğimiz zaman burada arttırma trabzanımızı yapıyoruz araya. Sonra 2 zincir, üçerli gruplarımızın üzerine yine 3 tane ikili trabzan, arada 3 tane zincirimiz olacak. Tekrar 2 zincir ve köşemizi yaptıktan sonra ikinci kolumuzla devam ediyoruz. Evet, sırayı tamamlayıp tekrar geliyorum. Evet, robamızın 6. sırasını tamamladım. Şimdi 6. sırayı tamamladığımızda modeli ilk kurduğumuz sıradan itibaren tekrar etmeye başlıyoruz. Şimdi burada şöyle göstermek istiyorum yapraklarımızın olduğu bölümü. Çünkü ipim yünlü olduğu için biraz böyle topluyor. Şöyle göstereceğim. Bakın burada yapraklarımız, şu görünen yapraklarımız henüz tamamlanmadı. Şimdi biz 7. sıradan itibaren yeni yapraklar yapmaya başlayacağız. İlk 3 sıradan sonra yeni yaprakların ilk 3 sırası, yani şurada olduğu gibi tamamlanırken bu yapmış olduğumuz ilk yaprakların da bu şimdi devam edeceğimiz 3 sırayla birlikte tamamlanmasını sağlayacağız. Yani bir yandan modelimizi tekrar kuracağız, bir yandan da buradaki yapraklarımızı tamamlayacağız. Ondan sonra zaten sıralar hep aynı şekilde tekrar ederek ilerleyecek. Şimdi 7. sırayla birlikte de aslında şu ilk sıraya başlayacağız ama biraz farklı bir şekilde başlıyoruz. Şimdi buradaki V boşluklarımızı yine V boşluğu yapacağız ama V boşluklarımız bu şekilde görünmeyecek. Şimdi devam ederken daha iyi görebilirsiniz. Hemen 7. sırayla devam ediyorum. Şöyle 4 milimetre tığımı buldum. Evet, şimdi 7. sırada yine birleştirmemi yaptım. Gördüğünüz gibi bu şekilde bitirdim sonda. Şimdi buradaki bademimizi yaptım. Hemen şimdi bu sırada model kurulumuna başladığımız için şunu hatırlatmak istiyorum. Bir yere not edebilirsiniz bunu karıştırmamak için. Şimdi burada yeni modelimize başladığımız için artık İlk sırada şu aradaki zincirlerimizi nasıl başladıysak o şekilde ilerleyeceğiz. Yani ilk 3 sırada bu aralarda, şu modellerin arasında 3 tane zincirimiz var. Daha sonra 4. sırayla birlikte 1 2 2 şeklinde ilerliyor. Şimdi onu ben size tekrar hatırlatacağım. Şimdi modelimizin ilk sırasına, yani bu başlangıçtaki sıraya döndüğümüz için yine 3 zincirle devam ediyoruz. Yani köşeden sonra 2 çekmişim. Şöyle 3 zincirle devam ediyoruz. Şimdi burada hemen modelimizi tekrar kuruyoruz. İlk sırada bir tane tek trabzanımız, bir tane V boşluğumuz vardı. Tekrar tek trabzanımız, tekrar V boşluğumuz vardı. Şimdi hemen şu
ilk boşluğa, köşeden sonraki ilk boşluğa 3 zincir çektikten sonra bir ikili trabzan yaptım. Ben yine burada evet 2 zincir olarak bitirdik burada sonda. Şimdi tek trabzanımı yaptım. 3 zincir çektikten sonra şöyle göstereyim, kafanız karışmasın. Tekrar 3 zincir çekiyorum. İlk sırada tek trabzanların arasında 3 zincirimiz vardı köşeden sonra. Şimdi burada hem yaprağımızı tamamlıyoruz hem de yeni bir V boşluğu oluşturacağız. V boşluğumuzu şu şekilde oluşturuyoruz. Şimdi burada üçerli gruplarımız var. İlk 2 trabzanımı teke düşürüyorum. İlk ikisini aldım. Sonra yanındaki trabzanın üzerinden battım. Tekrar ilk ikisini aldım. İlmeğimin ikisini birlikte topladım. Yani buradaki 2 trabzanımı teke düşürdüm. Üçüncü trabzanın üzerine bir ikili trabzan yaptım. Burada şu anda 2 tane trabzanımız olmuş oldu. Arada bir zincirimiz var. V boşluklarımızın arasında olduğu gibi bir zincirimiz var. Buradaki V boşluklarımız farklı görünecek. Sadece anlaşılabilsin diye V boşluğu diye söylüyorum. Şimdi ilk trabzanın üzerine yine bir zincir çektikten sonra bir ikili trabzan, bir ip aldım. Sıradaki 2 taneyi teke düşürüyorum. Tekrar yarım ikili trabzan yaparak teke düşürdüm. Bakın buradaki V boşluğumuz bu şekilde olmuş oldu. Hem yaprağımızı tamamlıyoruz hem de şu V boşluğunu tek trabzandan sonra bu şekilde oluşturuyoruz. Aslında burada gördüğünüz gibi şu 1 2 tane trabzanımız olmuş oldu. Burada eksiltmeler yaparak. Evet, tekrar arada ilk sırada olduğu gibi 3 zincirimiz var. Şimdi yine burada üçerli gruplarımız var. Hemen araya şu 2 zincir boşluğumuza bir ikili trabzan yapıyorum. Burada V boşluğumuzu oluşturduktan sonra, yani ben ilk sırayı tekrar ettiğimiz için anlaşılsın diye V boşluğu diyorum. Yoksa burada hiç V boşluğu gibi görünmüyor bu bölüm. Şimdi araya bir tane tek trabzan yaptım. Tekrar 3 zincir. Tekrar burada hemen yaprağımızı kapatacağız. 3 tane trabzanımız var. İlk ikisini teke düşürüyorum. Üçüncüsünün üzerine bir tek trabzan yapıyorum. Bir zincir V boşluğunda olduğu gibi tekrar ilkinin üzerine battım. Bir ikili trabzan. Sıradaki 2 trabzanı teke düşürüyorum. Yarım ikili trabzan yaparak şöyle ilk 2 ilmeği aldım. Hepsini birlikte topladım. Tekrar 3 zincir, hemen aradaki boşluğa bir tek trabzan. Çünkü bu tek trabzanların üzerine yeni yapraklarımızı kuruyor olacağız. Tekrar 3 zincir, hemen sırada yaprağımız var. Üçerli gruplarımız. İlk ikisini teke düşürüyorum. Üçüncü trabzanı şöyle bir ikili trabzan olarak yaptım. Tekrar arada bir zincirimiz var. Hemen ilkinin üzerine bir ikili trabzan, sıradaki 2 trabzanımızı teke düşürüyorum. Zaten örerken bu söylediklerim aklınıza gelecek ve karşınıza geldiği gibi, yani sıra nasıl geliyorsa o şekilde ilerleyeceksiniz. Yine 3 zincir çektim. Burada V boşluğunu oluşturmuş oldum. Bakın yaprağımız da kapanmaya başladı. 3 zincir, hemen köşeden önceki boşluğa bir ikili trabzan. Tabii ki bu sırada arttırma da yapmış oluyoruz. Artık yapraklarımızın sayısı da artmış olacak. Tekrar 3 zincir ve köşemizi yapıyorum. Yani burada bademimizi yapacağım. Şöyle 4 yarım ikili trabzan yapıyorum. 3 ve dördüncüsü. Hepsini birlikte topladım. 1 2 3 zincir çektim. Hemen ilk boşluğa bir ikili trabzan yaptım. Tekrar 3 zincir. Bakın bu şekilde de göstereyim. Daha rahat takip edebilirsiniz. Yine ön bedene başlıyoruz ve burada yaprağımız var. Hemen ilk 2 trabzanı teke düşürüyorum.
sıradakinin üzerine bir ikili trabzan, tekrar arada bir zincirimiz var. Bu 3 zincirin üzerine bir zincir gelmiş oluyor. Hemen sıradaki trabzanın üzerine bir ikili trabzan, son 2 trabzanı teke düşürüyorum. Şöyle yarım ikili trabzan yaptım, 2 tane. Şimdi burada unutmamamız gereken, şöyle 3 tane zincir çektim. Şimdi biz buralarda boşluklara birer tane trabzan yapmıştık. Şu gördüğünüz gibi. Buradaki yani ön bedene ya da arka bedene başlarken 3 zincir çektikten sonra sadece arttırma trabzanı yapıyoruz. Yani buraya bir trabzan, 3 zincir, sonra tekrar arttırma trabzanı yapmıyoruz. O zaman ön bedende yapraklarımız artar. Burada ön bedende yaprağımız artmayacak. Sadece yer değiştirerek ilerleyecek. Bunu da ördükçe göreceksiniz. Evet, şimdi gördüğünüz gibi köşeden sonra bir tek trabzanımız var. Yine burada bu şekilde V boşluğumuzu yaptık. 3 zincir arttırma trabzanını yaptım en son. Şimdi bütün trabzanlarımızın üzerine trabzanlar yaparak devam ediyorum. Buraya kadar olan bölümü, şimdi bu trabzanlarımız bittikten sonra aynı şekilde tekrar ediyoruz. Şimdi ben yine de size göstereceğim. Şöyle bakın, trabzanlarımızı yapacağız. Buraya geldiğimiz zaman boşluğun içine bir tane arttırma trabzanını unutmayalım. 3 zincir çektikten sonra burada V boşluğu yapıyoruz. Yani buradaki 3 trabzanı 2'ye düşürüp arada bir zincir tekrar 2'ye düşürüyoruz. Sonra 3 zincirimiz var. Hemen köşeden önceki boşluğa bir ikili trabzan, tekrar 3 zincir ve köşemiz. Köşeyi yaptıktan sonra yine boşluğun içine 3 zincir çekip bir tane ikili trabzan, yine 3 zincir ve burayı aynı şekilde yaprağımızı devam ediyoruz. Bu ikinci kolumuz olduğu için şaşırırsanız hemen şöyle kol bölümüne tekrar gelerek köşeden sonra nasıl ilerlediğimizi takip edebilirsiniz. Evet, sırayı tamamlayıp tekrar geliyorum. 7. sırayı tamamladım. Şimdi 8. sırayla devam ediyoruz. Son hali bu şekilde oldu. Hemen şöyle açalım. Şimdi burada yine köşemi yaptım ben sonda. Son sırayı da göstermek istiyorum. Kapanışı. Hemen köşede bademimizi yaptım. Şimdi ikinci 3 zincir çekiyoruz. 4. sıraya gelene kadar aralarda, yani başladığımız zaman ilk başlangıçtaki 3 sıramızda aralarda 3 zincirimiz var. Şöyle 2 ve 3. Şimdi modelimizin ikinci sırasında tek trabzanların üzerine 3 tane ikili trabzan yapmıştık. V boşluklarının üzerinde de 3 tane ikili trabzanımız vardı. Şimdi bir ip aldım. Tek trabzanımız, hemen sırada gelen tek trabzanımızın üzerine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle kadrajdan çıkıyorum zaman zaman. 2 ve üçüncüsü. Evet, ilk 3 tane trabzanımı yaptım. Şimdi bizim buralar V boşluklarımız, yani öyle varsayıyoruz. Arada 3 zincirimiz var yine. Bir ip aldım. Şimdi burada bakın, şu eksilttiğimiz trabzanlarla 2 trabzan ve 2 trabzanımız var. İlk sırada, pardon, ikinci sırada V boşluklarının üzerinde de yine burada olduğu gibi 3 tane trabzanımız olacaktı. Şimdi burada hemen şöyle bir ip aldım. Bu tek trabzanımız, 2 gibi görünüyor. Yine yarım ikili trabzanlarla bu 2 trabzanı teke düşürüyorum. Bir yarım ikili trabzan yaptım. Sıradakinin üzerine de bir yarım ikili trabzan yaptım. Hepsini birlikte topladım. Bakın, burada tek trabzanımız oldu. Arada bir zincir boşluğumuza bir ikili trabzan yapıyorum. Tekrar sıradaki 2 trabzanımızı da teke düşürüyorum. Bir yarım ikili trabzan, bir ip aldım. Hemen burada da bir yarım ikili trabzan daha yaptım. Hepsini birlikte topladım. Şimdi burası gördüğünüz gibi aslında 5 tane var gibi görünüyor ama şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Aslında burada 3 tane trabzanımız var. Yani burada teke düşürdük. Burada tek trabzan yaptık. Burada da yine teke düşürdük.
ikisini birlikte ördük. Şimdi V boşluğunun üzerine 3 tane burada olduğu gibi trabzan yapmış olduk. Tekrar 3 zincir ve sırada tek trabzanımız geldi. O zaman ne yapıyoruz? Üzerine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar 3 zincir. Şimdi sırada V boşluğumuz geldi. Dediğim gibi anlaşılsın diye V boşluğu diyorum. Şimdi burada hemen yine burada 2 tane trabzanımız var. 3 gibi görünen 2'ye düşürüyorum. Bir yarım ikili trabzan, bir ip aldım. Sıradaki trabzanın üzerine battım. Tekrar ilk ikisini aldım ve 3 ilmeğimi birlikte topladım. Teke düşürdüm. Bir zincir boşluğuna bir ikili trabzan. Şimdi tekrar teke düşüreceğim. İlkinin üzerinden aldım. İlk 2 ilmeğimi aldım. Yarım ikili trabzan. Sıradakinin üzerine battım. Yine yarım ikili trabzan. İlk 2 ilmeği alıyorum. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte topladım. Yine burada 3 tane trabzanım olmuş oldu. Tekrar 3 zincir. Yine tek trabzanımız var. Hemen 3 ikili trabzan yapıyorum. Üç zincir. Tekrar burada yarım ikili trabzan. İkinci yarım ikili trabzanım. Bir zincir boşluğuna bir ikili trabzan. Sonda kalan 2 trabzanımızı da teke düşürelim. Şimdi 3 zincir. Tekrar bir tane trabzanımız var. Köşenin olduğu yere geldim. Hemen 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet, yeni yaprağın ikinci sırasındayız. İlk yapraklarımızın da son sırasına yaklaşıyoruz. Bundan sonraki sırada artık tamamlayacağız. Evet, 3 tane trabzanımı yaptım. Tekrar 3 zincir. Şimdi köşemiz var. Hemen buraya batıyorum. Bir tane badem yapacağım. Şöyle biraz da uzatarak yapıyorum bu bademlerimizi. Şöyle ilk 2 ilmeği biraz uzatıyorum. Daha sonra yine uzatıyorum. Ve dördüncüsü. Hepsini birlikte topladım ve 3 zincir. Şimdi ön bedene başlıyorum. Burada da aynı şekilde tekrar ediyoruz ama yine burayı da göstereceğim. Hemen tek trabzanımız geldi. 3 tane trabzan yapıyoruz üzerine. Şimdi 1 2 3 zincir. Hemen 2 trabzanımı teke düşürüyorum. Sırada gelen 2 trabzanı teke düşürdüm. Arada bir zincirimiz var. Bir ikili trabzan yaptım. Tekrar 2 trabzanımı teke düşürüyorum. Tekrar 3 zincir. Şimdi burada arttırma trabzanımızı yapıyorum. Artık bedenimize başlıyoruz. Ön bedene ya da arka bedene hiç fark etmez. Buradan trabzanlar yaparak devam ediyorum. Evet, şimdi burada trabzanlarımızı yaptıktan sonra buraya geldiğimiz zaman başlangıçta, yani bedenimizin şöyle gösterecek olursam, köşeden sonra bakın burada arttırma trabzanımızı yapıyoruz. 3 zincir. 3 zincir çektikten sonra 2 trabzanı teke düşürüyoruz. Bir ikili trabzan, tekrar teke düşürüyoruz. Burada 3 tane oluyor. Sonra yine 3 zincir ve tek trabzanın üzerine 3 tane ikili trabzan, tekrar 3 zincir ve köşemizi yapıp yine diğer kolumuzun olduğu yere gelmiş oluyoruz. Ve diğer bedene başlarken de zaten arkaya da ön bedene aynı şekilde burada başladığımız gibi
devam ediyoruz. Şöyle hemen göstereceğim. Daha rahat görebilirsiniz. Bu şekilde. Bu sırayı da aynı şekilde tekrar edelim. 8. sırayı tamamladım ve 9. sırayla devam edeceğiz. Şimdi 8. sırada görmüş olduğunuz gibi yeni yapraklarımız ortada başlamış oldu. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın 2. sırasındayız. Hemen şöyle alt sıradan baktığımız zaman şuradayız. Şimdi 3. sırayla devam edeceğiz. 3. sırada gördüğünüz gibi 3 tane trabzanlarımızın üzerine arttırmalar ve eksiltmeler yaparak ilerliyoruz. Şimdi bu sırayı da göstereceğim. Çünkü burada şu V boşlukları varsaydığımız bölümlerde şu anda 3 tane trabzanımız var aslında. Bakın burada da 3 tane var. Şimdi bu sırayı da göstereyim. Hemen köşemi yaptım yine aynı şekilde. 3 tane zincir çektim çünkü modelimizin 3. sırasındayım. 4. sıradan itibaren zincir sayımız değişecek. 3 tane zincirimi çektim. İlk karşımıza gelen 3 tane trabzanı 5'e çıkartıyorum. İlk trabzanın üzerine 2 ikili trabzan. Sıradaki trabzanın üzerine 1 ikili trabzan. Sıradaki trabzanın üzerine 2 ikili trabzan. Burada arttırmamızı yapmış olduk. Hemen şöyle 5 tane. Şimdi burada 3 tane trabzanımız var. Hemen bunu da teke düşüreceğiz. Şöyle ilkinin üzerine batıyorum. Yarım ikili trabzanlarla şöyle 1, 2 ve üçüncüsü. Hepsini birlikte topladım. Pardon, burada 3 tane zincir çekmeyi unuttum. Hemen 5 tane trabzanımızdan sonra 3 tane zincir çektim. Ve yine burada 3 tane yarım ikili trabzan yapıyorum. Hepsini birlikte topladım. Şimdi bu yarım ikili trabzanlarla teke düşürdüğümüz sıra burada 3. sıra. Bakın şu bölümde teke düşürdüğümüz sıraya gelmiş olduk. Artık bundan sonraki sıralarda alt sıradan bakıp takip etmesi daha kolay olacak. Tekrar 3 zincir, sırada gelen 3 tane trabzanımı 5'e çıkartıyorum. İlkinin üzerine 2, sıradakinin üzerine 1 ve son trabzanın üzerine yine 2 tane ikili trabzan yaptım. Tekrar 3 zincir ve yine buradaki 3 tane trabzanı teke düşürüyorum. İlk ikisini aldım, ikincisi ve üçüncüsü. 1 2 3 zincir, tekrar 3 tane trabzanım geldi. Hemen 5'e çıkartalım. Şöyle 5. ikili trabzanımı yaptım. Tekrar 3 zincir ve burada teke düşürüyorum artık. Yaprağımızı da tamamlamış oluyoruz böylelikle. Şöyle üçüncüsü, hepsini birlikte topladım. Tekrar 3 zincir. Yine 3 tane trabzanımız var. Burada 5 tane yapıyoruz. Evet, yine 5. trabzanımı yaptım. Şimdi köşenin olduğu yere geldim. 3 zincir. Hemen köşemizi yapalım. Şöyle 4. yarım ikili trabzanımı yaptım. Hepsini birlikte kapattım. Tekrar 3 zincir. Evet, şimdi yine 3 tane trabzanımız var. Bu defa yaprağımız gördüğünüz gibi burada yaprağımızı tamamlıyoruz. Buradan yeni yaprağa başlamış olduk. Hemen şöyle ilkinin üzerine 2 tane, ikincisinin üzerine 1 tane ve sonuncusunun üzerine de 2 ikili trabzan daha yapıyorum.
Arada tekrar 3 zincirimiz var. Hemen burada şöyle 3 tane yarım ikili trabzan yaprağımızı tamamlıyoruz. Tekrar 3 zincir. Evet, yine ön bedenimizin olduğu yere geldim. Hemen boşluğun içine arttırma trabzanını yaptıktan sonra her zamanki gibi trabzanlarla devam ediyoruz. Evet, sona geldiğimiz zaman yine aynı şekilde tekrar edeceğiz. Sondaki boşluğa arttırma trabzanımızı yapıp 3 zincir ve buradaki trabzanlarımızı teke düşüreceğiz. Daha sonra 3 zincir, buradaki trabzanlarımızı 5'e tamamlayacağız. 3 zincir ve köşeyi yaptıktan sonra biraz önce başladığımız gibi yine ikinci kol bölümünü tamamlayacağız. Dokuzuncu sırayı da tamamladım. Bundan sonra artık kendiniz ilerleyebileceksiniz. Hemen şöyle tekrar etmek istiyorum. Bakın burada artık başladığımız yeni yapraklarımız şu ilk başta başladığımız yaprağımızın 3. sırasına gelmiş oldu. Yani buradan sonra aynı şekilde tekrar edebilirsiniz. Şimdi ben burada son 3 sırayı yaparken şu bölümü anlatmak istedim. Yani önemli olan bu kısımdı. Yeni yapraklarımızı burada olduğu gibi tamamlarken yine aynı şekilde yeni yapraklara başlarken buradaki şimdi yapmış olduğumuz bu başlayan yapraklarımızı burada olduğu gibi tamamlarken son 2 şöyle 1 2 3 sırada tamamlarken yine aralarda yeni yaprağımız başlayacak. Burada dikkat etmemiz gereken, köşelere işaretleyici takabilirsiniz şu bölümlere. Çünkü ben kamera arkasında en çok burada sorun yaşadım. Yani fark etmeden şu aralarda olan tek kalan trabzanların üzerine köşe yapıp ilerleyip o şekilde devam etmişim. O yüzden buradaki 4 köşeye başlangıçtan ya da şöyle şu ortalarda bir yerlere işaretleyiciler takarsanız, çünkü motif büyümeye başladığı zaman, yani modelimiz büyümeye başladığı zaman artık bu köşeleri takip ederken karıştırabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi burada 3 tane yaprağımız tamamlandı. Şimdi burada yeni sırada 1 2 3 4 tane yaprağımız olmuş oldu. Yani her yeni modele başladığımız zaman bir tane yaprağımız artmış oluyor. Böylece bedenimiz de genişlemiş olacak. Hemen şimdi şöyle katlayacağım. Bakın bu şekilde katladım. Gördüğünüz gibi robamız oluştu. Şimdi bizim burada, pardon, ters katlamışım. Bakın bu şekilde yaparsanız önlerde, yani aslında burada trabzanları yapmadan yine bu kolda başladığımız şekilde ilerleyerek bütün her tarafı yapraklı bir bluz çalışması da yapabilirsiniz. Bu da şimdi böyle hemen anlık gelişti. Şöyle robamızı düzeltelim. Şimdi burada 38 ve medium beden için 3 tane yaprak sırası tamamlanıncaya kadar örebilirsiniz. Şöyle bakın. Burada şimdi bir tane tamamlandı. Hep bu kenarlardan bakın, buradan yapraklarımız, yani bu ikinci yaprağımız, üçüncü yaprağımız da yine buradan başlayacak. Yani hiçbir zaman ön bölüme doğru ilerlemeyecek. Burada birinci yaprağı tamamladım. İkinci yaprak ve üçüncü yaprağı tamamladığımız zaman 38 beden ya da 40 beden için yeterli olacaktır. Yine 36 beden için de bu 3 beden için yeterli olacaktır. 4 yaprağı yine large beden için düşünüyorum. Şu anda tabii ki varsayımlar üzerine anlatıyorum. Dolayısıyla ben bu roba çalışmasını tamamladığım zaman hemen kol birleştirmesini ve bedenin ölçülerini, şu bedenimizin genişliği ne kadar olmuş, large bedene göre nasıl ilerlemişiz, hemen onları da size anlatacağım. Şöyle bakın, ön yüzden de göstermek istiyorum. Dediğim gibi bu bölümlerde, kollarda da dilerseniz 3,
Dilerseniz de 4 tane yaprak çalışmasını tamamladıktan sonra artık üzerinize giyerek ölçmeniz gerekiyor. Şu kısımlara, köşelerde şurada işaretleyiciler ya da şöyle çatal iğne takarak bunları birleştirip ya da geçici dikiş yapabilirsiniz açılmasın diye. O şekilde üzerinize giyeceksiniz. Şu kollarımız gördüğünüz gibi şu anda küçük. Çok küçük şu anda. Üzerinize giyeceksiniz. Buradaki kol genişliğiniz ve kol evinin yüksekliği, yani kol altından buranın yüksekliği rahat olduğu zaman burada artık kolların birleştirmesini yapacağız. Daha sonra da bedene aşağıya doğru devam edeceğiz ve kollara da ayrıca tekrar devam edeceğiz. Şimdi roba çalışması bu şekilde başlangıcını yaptık. Model kurulumunu tamamladık. Birinci bölümü bu şekilde tamamlayalım. Sizler de roba çalışmanızı tamamladığınız zaman tekrar ikinci bölümde bluzumuzun hem kollarda nasıl devam edeceğimizi hem de bedende nasıl devam edeceğimizi göstereceğim. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.